Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tüm püf noktaları ile dışı çıtır çıtır, içerisi sulu, puf puf kabaran nefis bir çiğ börek tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Tarifimiz için öncelikle 5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alarak üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 3 dolu yemek kaşığı zeytinyağı, isteğe bağlı sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama yağ kullanmak zorunlu. Aksi takdirde daha sonrasında hamurumuz yağ çekebilir ve 1,5 yemek kaşığı kadar sirke ekleyelim. Hem hamurumuzun güzel kabarmasını, hem kat kat olmasını, hem de gevrek olmasını sağlayacaktır. Ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Son olarak ise azar azar suyunu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 5 su bardağı un için toplamda 2 su bardağı kadar su kullanarak istediğim kıvamı yakaladım. Çiğ börek hamuru ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur olmamalı. Yani makarna hamuru, mantı hamuru kadar sert olmayacak ama diyelim ki bir poğaça hamuru kadar da yumuşak olmamalı asla. Gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettim. Şimdi üzerini kapatıp 10 dakika kadar dinlendirdim ki daha sonra işlemesi birazcık daha kolay olsun. Ardından bir hamur kartı yardımıyla yumurta boyutunda parçalar haline getiriyorum. Ne çok küçük olmamasına ne de büyük olmamasına dikkat ederseniz çok daha güzel olur. Hamurlarımızı kesip hazırladıktan sonra elimizle bezeler yapalım. Benim hamurum çok tok bir hamur olduğu için bu aşamalarda un kullanmadım. Elime de yapışmadı. Eğer elinize yapışırsa çok az miktarda un kullanabilirsiniz. Hamurlarımızın tamamını beze haline getirdikten sonra tepsimizin içerisine doldurup üzerini bir bez ile kapatalım ve 10 dakika bu şekilde dinlendirelim ki daha sonrasında açması çok daha kolay olsun. Geçelim iç harcımızı hazırlamaya. İç harcı için toplamda 300 gram orta yağlı kıymanın üzerine 1 adet büyük boy rendelenmiş ve suyu sıkılmamış soğan, 1 tatlı kaşığı kadar karabiber ve damak zevkinize göre tuz ilavesi yapalım ve başlayalım yoğurmaya. Toplamda 1 çay bardağı kadar da su ekledim. Su kıvam açısından çok önemli. Aksi takdirde içerisine koyduğumuz içlik böreğimizin içerisinde köfte gibi kalabilir, pişmez ve de güzel olmaz. O yüzden suyu mutlaka ekleyelim. Şöyle son olarak kıvamı olması lazım. Hemen kenara alalım ve başlayalım artık hamurlarımızı açmaya. Hamurlardan bir tanesini tezgaha aldıktan sonra merdane ile açabildiğimiz kadar açalım. Hamurumuz ne çok fazla ince ne de kalın olmamalı. Buna dikkat edelim. Yani bir mantı hamuru kalınlığında olmamalı. Birazcık ince ama ne de çok ince bir börek hamuru şeklinde olmamalı ki içerisinde iç harcı kolaylıkla pişebilsin. Bir hamurumuzdan bir tanesini açtıktan sonra kenara alıp geriye kalanlarını da aynı şekilde açmaya devam edelim. Toplamda 5-10 tane hamuru açıp yanımıza alıp daha sonra iç harcı koyup bu şekilde pişirmeliyiz. Eğer yanınızda bir yardımcınız var ise, size yardımcı olacak herhangi birisi var ise bir kişi açıp diğer kişi iç harcı koyup pişirirse çok daha güzel olur. Çünkü iç harcını koyduktan sonra hamurumuzu 2-3 dakika içerisinde hemen pişirmeliyiz. Eğer iç harcını koyduktan sonra hamuru bekletirseniz iç harcının ıslaklığından dolayı hamurumuz yağın içerisinde patlayabilir. Bu arada ilk aşamada gördüğünüz gibi un kullanarak açtım ama sonra unu azaltarak devam ediyorum ki daha sonrasında iç harcımızı koyduğumuzda hamurumuz kapanabilsin. Ortalama 16 santimetre yani bir büyük tabak boyutunda açtıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı kadar iç harcından koyup her tarafına güzelce yayalım. İç harcını yayarken çok kenarlara çıkmayalım ki daha sonra kapatırken hamurumuz güzel kapanabilsin ve yağın içerisinde patlamasın, dağılmasın. Hamuru klasik gözleme şeklinde yani yarım ay şeklinde kapattıktan sonra mümkünse bir pizza ruletiyle yoksa ise bıçakla kenarından ince bir şekilde kesip kapatalım.
Bu arada iç harcını çok fazla kullanmamaya dikkat edin. Çünkü içerisinde sonuçta 30 saniyede pişecek bir börekten bahsediyoruz. İçerisi çok fazla olduğunda lapa lapa kalabilir, pişmeyebilir. Buna dikkat ederseniz çok daha lezzetli ve güzel bir börek elde etmiş olursunuz. Bu arada böreğin gerçekten çok güzel bir özelliği var. İnanılmaz derecede bereketli, çok lezzetli. Mutlaka deneyin derim. Özellikle kalabalık aileler için ideal bir tarif. 4-5 tanesini hazırladıktan sonra hemen hızlıca pişirme aşamasına geçtim. Öncelikle 2 su bardağı kadar sıvı yağını tencerenin içerisine alıp kaynama derecesine kadar ısıtalım. Isınıp ısınmadığını kontrol etmek için içerisine bir parça hamur ekleyip bu şekilde kızarmasını bekleyelim. Çok kısa bir süre içerisinde kızardıysa artık hazır olmuştur. Hemen hızlıca böreklerimizi pişirebiliriz. Böreklerimizi yağın içerisine attıktan sonra ortalama 30-40 saniye içerisinde hızlı bir şekilde tek tarafı kızarmaya başlayacaktır. Bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafına çevirelim. Çevirirken kesinlikle maşa veya çatal kullanmıyoruz. Aksi takdirde hamurumuz yırtılabilir. Benim gibi 2 kevgir yardımıyla kolaylıkla çevirebilirsiniz. Tek böreğin pişmesi için ortalama 1 dakika, 1,5 dakika gibi bir süre gerekli. Çok hızlı bir şekilde pişecektir. Ve az önce de söylemiştim. Tekrar belirtmek istiyorum. İçerisine iç harcını koyduktan sonra ortalama 1-2 dakika içerisinde hemen hamurumuzu pişirmeliyiz. Aksi takdirde iç harcının ıslaklığı hamuru ıslatıp yağın içerisinde patlatabilir. Bu da istediğimiz bir şey olmadığından özellikle dikkat etmenizi tekrardan öneriyorum. Dünyanın birçok yerinde hazırlanan, Türkiye'de de en çok Eskişehir'de meşhur olan bu börekler hem doyuruculuğuyla hem lezzetiyle hem de bereketiyle gerçekten favori tariflerden bir tanesi. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tamamını kızarttıktan sonra hemen hızlıca kaynar haliyle gördüğünüz gibi elimi yaka yaka sizlere göstermeye çalıştım. Çünkü soğumaya başladıkça hem dışının çıtırlığı kaybolur hem de içinin suyu hamuru çekmiş olur. Yani hamur içindeki suyu çekmiş olur. İçi sulu sulu, dışı çıtır çıtır güzel bir çiğ börek yemek için hemen pişirip yemenizi özellikle tavsiye ederim. Yani bir gün öncesinden pişirip ertesi güne saklayayım gibi bir şey yok. Bu böreği pişirdikten sonra 1-2 dakika içerisinde hemen tüketin derim. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de paylaşabilirsiniz. Yeni video tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.